Cody Banks sıradan gibi görünen bir çocuktu. Sabahları okula gider, ödevlerini yapar, arkadaşlarıyla takılırdı. Ama Cody'nin bir sırrı vardı. Çok gizli bir sır. Cody aslında gizli bir ajandı. Bilimsel güvenlik ajansı, bilime meraklı olan çocukları seçip eğitiyordu. Cody de bu eğitimleri başarıyla tamamlamıştı. Günün birinde üst düzey güvenlik birimindeki yetkililer çok önemli bir toplantı yaptı. Ellerine çok kritik bir bilgi geçmişti. Birimin baş araştırmacılarından biri ekrana bir bilim insanının fotoğrafını yansıttı. Bu kişi Doktor Connors. Son yıllarda nanoteknoloji üzerinde çalışıyor. Yani gözle bile zor görülen özel robotlar üretiyor. Bu minik robotlar genellikle çok özel görevler yapmak için tasarlanıyordu. Bilim insanları bazı nanorobotları vücut içinde gezip hastalıklı hücreleri bulsun ya da ilaçları doğru noktaya ulaştırsın diye kullanmak istiyordu. Bu yüzden uzun ve büyük araştırmalar yapılıyordu. Bilim başkanı düşünceli devam etti. Bu teknoloji yanlış kişilerin eline geçerse dünyanın güvenliği büyük tehlikeye girer. Nanorobotlar sessiz ilerler. Kimse fark etmeden sistemleri bozabilir. Doktor Connors işbirliği yaptığı kişilerin kötü amaçlı olduğunu bilmiyor olmalı. Onların araştırmaya yardım ettiğini düşünüyoruz. Eğer içimizden biri bunu ona anlatmaya çalışırsa bize inanmayabilir. Bu yüzden ona bu gerçeği en güvenebileceği kişi söylemeli. Yani kızı Natalie. Birim üyelerinden biri devam etti. Natalie ile arkadaşlık kuracak bir kişi tanıyorum. Cody Banks. Durumu anlatmak için Cody'yi birime çağırdılar. Cody, birimde toplantı odasına girdiğinde birim başkanı onu bekliyordu. Birim başkanı ekranı işaret ederek, "Cody, sana sıradan olmayan bir görev vereceğiz." Cody ekrana bakarak, "Nanorobotlar mı?" Birim başkanı başını kaldırıp şaşkınlıkla Cody'ye baktı. "Sen bunu nereden biliyorsun?" Cody hafifçe gülümsedi. "Birkaç önce Bilim Dergisi'nde bir makale okudum. Belirli komutlara göre şekil değiştirebilen, kendi kendine çoğalabilen DNA yönlendirmeli mikroparçalar." Birim başkanı gülerek, "İşte tam aradığımız ajan," dedi. Cody'ye Doktor Connors'tan ve kızı Natalie'den bahsettiler. "Natalie ile arkadaşlık kurmanı istiyoruz. Böylece Natalie'ye durumu anlatıp babasının kötü adamlarla işbirliği yapmasını önlemek istiyoruz. Sen hem onunla arkadaşlık edeceksin hem de bilgi sağlayacaksın. Amacımız Natalie'ye zarar vermek değil, onu ve ailesini korumak." Cody yutkundu, Natalie'nin ekrandaki fotoğrafına hayranlıkla bakarak, "Yani onu korumak da görevimin bir parçası." Birim başkanı başını salladı. "Aynen öyle. Bilgi toplamak kadar güven de önemlidir. Çünkü bir ajan sadece gizli bilgilerle değil, doğru kararlarla dünyayı değiştirir." Sonra ajans başkanı kolundaki saate dokundu. Kapı açılıp içeri uzun boylu, ciddi bakışlı ve kendinden emin adımlarla ilerleyen bir kadın girdi. Cody hemen ayağa kalktı. "Cody, bu da Doktor Ajan Ronica Bynes. Bu görevde senin rehberin olacak. Tehlike anında seni koruyacak, yönlendirecek." Cody gülümsedi, elini uzattı. "Merhaba, sanırım artık ekip arkadaşıyız." Ronica elini sıktı ama yüzünde alaycı bir gülümsemeyle yanıt verdi. "Ekip arkadaşı mı? Bir dakika. Burada müdür benim. Benim sorumluluğumdasın." Cody, Peki patron." Artık Cody ve Natalia aynı sınıftalardı. Cody, okulda geçirdiği ilk birkaç günü sınıfı ve düzeni öğrenmeye çalışarak geçirdi. Bir gün dersten sonra Natalie yanına geldi. Elinde renkli bir davetiye vardı. "Hafta sonu doğum günüm var. Tüm sınıf geliyor. Gelmek ister misin?" Cody bir an duraksayarak, Tabii, yani evet, gelmek isterim. Teşekkür ederim." Natalie, "Harika, adresi yazdım. Parti saat 3'te başlıyor. O halde görüşmek üzere." Cody gülümseyerek davetiyeyi aldı. Görevin en kritik adımlarından biri başlamıştı. Ama bu kez sadece ajan kimliği değil, belki de gerçek arkadaşlığı da devreye giriyordu.
Doğum gününden bir gün önce Cody gizli merkeze çağrıldı. Ronika onu bir laboratuvara götürdü. İçerideki görevli küçük bir kutunun içinden minik bir parça çıkardı. Görevli, Cody bak şimdi bu kulaklığın içine yerleştirilecek bir dinleme cihazı. Hem senin söylediklerini dinleyebiliriz hem de sen bizim sesimizi duyabilirsin. Çok hafif, fark edilmez. Görevli dikkatlice cihazı Cody'nin kulağına yerleştirdi. Neredeyse hiç hissedilmiyordu. Ronika, Cody bu parti sadece doğum günü kutlaması değil, Doktor Connors'ın çalışmalarına en yaklaştığımızdan olabilir. Gerekirse bize fısıldaman yeterli. Biz hep hatta olacağız, merak etme, dedi. Cody, Natalie'nin verdiği adrese geldiğinde biraz şaşkındı. Bu kadar büyük bir ev beklemiyordu. Burada ne olup bittiğini anlamak için biraz yorulmam gerekecek, diye düşündü. Natalie kapıdan onu gülümseyerek karşıladı. Hoş geldin Cody. Hadi pasta ve mumlar hazır olana kadar bahçedeki arkadaşlara katıl. Bahçedeki çocuklar kendi aralarında şakalaşıp havuza atlama yarışması yapıyorlardı. Bu Cody için bir fırsattı. Hepsinin dikkati havuzdayken Cody evin içine gizlice girdi. Tüm katlarda dikkatlice dolaştı ve koridorun sonunda bulunan odada şifre panelinin olduğu bir kapı gördü. Kapı tesadüfen aralıktı ve içeriden derinlerden sesler geliyordu. Kapının açıldığı uzun bir tünel vardı ve tünel büyük bir camdan laboratuvara açılıyordu. Cody bu dar ve karanlık tünelde ilerledi. Gizlice konuşmaları dinlemeye koyuldu. Bir süre sonra kulaklıktan Ronika'nın sesi geldi. Cody, ne görüyorsun? Cody fısıldayarak, Doktor Connors ama yalnız değil. Odanın içinde 2 adam daha vardı. Sert görünüşlü, ciddi ve tehditkar duruyorlardı. Adamlardan biri, Doktor Connors, sizi sabırla bekledik. Artık o küçük cihazları bize teslim edin. Doktor Connors endişeli bir sesle, ama henüz tamamlanmadı. Bildiğiniz üzere bu teknolojiyi önce bilim çevresine duyurmalı ve görüş almalıyız. Onların da uygun gördüğü şeylerde kullanılması gerek. Yanlış şeylerde çok tehlikeli olabilir. Diğer adam devam etti. Zaten o yüzden buradayız. Bunlardan bizim dışımızda kimsenin haberi olmayacak. Şimdi artık sistemlere girip onları savunmasız hale getirmek için işe koyulalım. Doktor Connors şaşkınlık ve öfkeyle, anlaşmamız bu değildi. Siz bana araştırmalarım için destek olacaktınız. Adamlardan biri, artık bir anlaşma yok. Şimdi dışarı çıkıp nanorobotları gizli yerimize taşımak için bize yardım et. Cody laboratuvardaki konuşmaların hepsini gizlice kaydetmişti. Doktor Connors ve adamlar çıktıktan sonra Cody gizlice laboratuvara girdi. Gözleri hemen odanın ortasındaki cam bölmeye takıldı. Orada içinde beyaz buharlar çıkan metalik bir kutu vardı. Cody kulaklıktan fısıldadı. Ronika, sanırım bunlar nanorobotlar. Ronika, çok iyi ama dikkatli ol. Eğer ısınırsa nanorobotlar harekete geçer. Cody yaklaştığı cebinden ısıya dayanıklı mini taşıma kutusunu çıkardı. Bu kutu içerisine konan her şeyi belli bir soğuklukta tutabiliyordu. Tıpkı küçük bir buzdolabı gibi. Kapağı açınca içeriden serin bir sis çıktı. Metal kapsül buharlar çıkartıyordu. İçinde milyonlarca mikroskobik robot donmuş ve hareketsizdi. Cody hızlıca metal kapsülü aldığı soğuk taşıma kutusuna yerleştirdi. Kutu kendini otomatik olarak mühürledi ve dijital ekranda bir yazı belirdi. İçerik -196 derecede korunuyor. Ronika, aferin küçük ajan, merkez seni bekliyor. Cody, küçük ajan mı? Umarım bunu Natalie'nin yanında tekrar etmezsin. Tam o sırada duvardaki sistem uyarı verdi. Güvenlik taraması başlıyor. Son 20 saniye. Cody hızla geriye doğru tüneli koştu. Sonra aynı hızla havuz başına toplanan grubun içine daldı. O sırada herkes çoktan eğlenmeye başlamıştı. İçlerinden biri seslendi. Hey Cody, hadi gel, seni de biraz serinletelim. Çocuklar gülerek Cody'yi tutup suya atmaya çalıştı. Ama Cody bir anda reflekse döndü. Koruması gereken nanorobot kutusu ve gizli kulaklığı vardı. Müthiş taklaları atarak onu düşürmeye çalışan çocukları havuza itti. Cody'nin yaptığı bu hareket hiç iyi olmamıştı.
Çünkü öylesine profesyonel dönüşleri ve taklaları vardı ki partide çekilen video ertesi günü bir anda okulda yayılmaya başladı. Sıradan gibi görünen Cody Banks bu dövüş teknikleri için nerede eğitim aldı? Videoyu izleyen herkes aynı şeyi soruyordu. Gerçekten kim bu Cody Banks? Çok geçmeden bilimsel güvenlik biriminden Cody'yi çağırdılar. Birim başkanı, "Cody, herkes seni konuşuyor. Kimliğin açığa çıktı. Artık sahada olamazsın." Cody üzgünce, "Ama ben Natalie'ye çok yaklaşmıştım." Cody hem görevde başarılı olamadığı hem de artık Natalie'yi göremeyeceği için çok üzgündü. Tam birimden ayrılmak üzereyken etraftaki hareketlilik ile birlikte bir şeylerin ters gittiğini anladı. Birime Natalie'nin kötü adamlar tarafından kaçırıldığı bilgisi gelmişti. Cody bu haberi duyunca yerinde duramadı. "Natalie zor durumda. O benim arkadaşım ve arkadaşlar birbirini yarı yolda bırakmaz." Cody artık bir ajan değildi ama arkadaşı için kalbinin sesini dinlemeliydi. Birimdeki kayıtları gizlice inceleyip Natalie ve babasının kaçırıldığı yeri öğrenmişti. Burası haritanın uzak bir bölgesinde, dağların içinde bir yerdi. Cody haritaya bakarak yolculuğa çıktı. Küçük dağ yollarından, gizli patikalardan geçerek saatler süren zorlu bir yolculuk yaptı. Nihayet gece yarısı dağların arasında sisle kaplı o eski binanın ışıklarını gördü. Artık gizli tesise ulaşmıştı. İçeri girip Natalie ve babasının saklandığı yeri buldu. Natalie şaşkın, "Cody, senin burada ne işin var?" Cody, "Sana anlatmam uzun sürecek. Şimdi sizi buradan çıkarmanın bir yolunu bulalım. Hadi." O sırada alarmlar çalmaya başladı. Güvenlik görevlileri her yerden çıkıyordu. Cody, Natalie ve babasını koridordan geçirerek gizli çıkışa yönlendirdi. Tam yakalanacak gibi olmuşlardı ki bir anda dışarıda bir ışık belirdi. Gökten inen sisli bir araç üçüne doğru yaklaştı. Kapı açıldı. Ronica helikopter pervanesinin gürültüsü arasında seslendi. "Hadi hemen atlayın." Üçü helikoptere bindikten sonra Cody şaşkın bir şekilde, "Ronica, beni nasıl buldun?" Ronica gülümseyerek, "En başından beri ayakkabındaki takip cihazından seni izliyorduk. Buraya geleceğinden emindim." Araç hızla ilerlerken ekipteki görevliler kötü adamları yakalamış ve nanorobotları dikkatlice güvenli bir yere almıştı. Ronica Cody'ye dönüp, "İyi işte küçük ajan, tebrikler," dedi. Cody utangaç, "Küçük ajan mı? Bunu konuşmuştuk ama." Ronica, Peki, haklısın. Takıma hoş geldin ajan Cody." Sonraki zamanda Cody'nin okul günleri öğrencilerin arasında kahramanlık hikayelerini dinleyerek geçmişti. "Şu çocuk var ya, havuzda taklalar atarak 2 kişiyi yere sermiş. Süper kahraman gibi." "Hayır, ben oradaydım. Sadece bakışlarıyla diğer çocuklar havuza düştü. Hiçbir şey yapmadan." Cody ise tüm bunlara gerçek hikayeyi bilmenin verdiği rahatlıkla gülüp geçiyordu. Yaz tatilinin başlamasına birkaç gün kala okuldan eve dönüş yolundayken sokağın köşesinde duran araba dikkatini çekti. Kısa bir süre sonra camlar açıldı ve Ronica gözlüklerini indirerek Cody'ye gülümsedi. Nasıl gidiyor okul işleri?" Cody çantasını ciddiyetle düzelterek, "Bu dönem okulda harikalar yarattım. Güzel bir yaz tatilini hak ediyorum," dedi. Ronica alaycı bir gülümsemeyle, "Gerçek bir ajan asla tatil yapmaz Cody." Sonra Cody'ye küçük bir kutu verdi. Araba hızlıca uzaklaştı. Cody kutuyu şaşkınlıkla ve heyecanla açtı. Kutunun içinde isminin baş harflerinin olduğu bir rozet vardı. Cody mutlulukla kutuyu kapatıp cebine koydu ve yürümeye devam etti. Macera bitmişti. Ama belki de sıradaki çoktan başlamıştı.